Ben Işık Yulu, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm Başkanıyım. Bölümün misyonu 21. yüzyılda ülke ve dünyaya en faydalı olacak şekilde bilgiye katkıda bulunmak ve öğrencileri moleküler biyoloji ve genetik bilimi konusunda eğitmektir. Bilkent Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü yaşamı tehdit eden hastalıkları anlamak, tedavi etmek ve temel olarak da önlemek amacıyla moleküler, hücresel ve model organizma düzeyinde temel ve uygulamalı araştırmalar yapmaktadır. Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü açılırken bilimi, yaşamın bilimini üretmek, öğretmek ve uygulamak en önemli amacımızdı ve bu şekilde devam etmekte. Bölümümüz bu amaç doğrultusunda bugüne kadar 491 lisans, 100 yüksek lisans ve 54 doktoralı araştırmacı mezun etmiştir. Lisansüstü eğitim öğrencilerimiz pek çok bilimsel makale yayınlamışlardır, hocalarıyla birlikte tabii ki. Bu yayınlar bilim atıfı endeksince etki faktörü yüksek olan dergilerde gerçekleştirilmiş ve öğrencilerimiz kendi ana çalışma konularından mutlaka ilk isim makale yayınlamaktadırlar. Mezunlarımız Türkiye, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere pek çok ülkede birçok master ve doktora programlarına kabul edilmişlerdir. Ve ayrıca gıda, farmasötik, sağlık, çevre, enerji ve tarım sektörlerindeki şirket ve kurumların araştırma ve geliştirme bölümlerinde çalışabilmektedirler. Bunun yanında kendi biyoteknoloji firmalarını kuran mezunlarımız da bulunmaktadır. Moleküler biyoloji ve genetik programı birçok disiplinle ilgili bir alandır ve mezunlarımız için uygulama ve araştırma odaklı çalışma fırsatları sağlar. Bu alanda araştırmaların evrensel düzeyde verimli olması için öncelikle uygun bir altyapı ve proje desteği gerekmektedir. Bu destekler olmaksızın bu tür araştırmaların gerçekleşmesi olanaksızdır. Ayrıca bu bilim dalı hızla gelişmekte olduğu için altyapımızı ve teknik düzeyimizi bu hızı yakalamak için sürekli yenilemek durumundayız. Bölümümüzde ulusal ve uluslararası kurumlardan araştırma desteği alan pek çok proje yürütülmektedir. Bu projelerde lisansüstü öğrencilerimiz, danışman hocaları ve doktora sonrası araştırmacılarla birlikte kanserin moleküler biyolojisi, kalıtsal hastalıkların genetik temelleri, biyoinformatik, epigenetik, biyobelirteçlerin tanımlanması, işlevsel genomik, otoimmün ve otoenflamatuar hastalıkların mekanizmaları, ilaç direnç mekanizmaları, kompleks ve metabolik hastalıkların mekanizmaları gibi konuları anlamak için araştırmalar yürütmektedirler. 1988 Ankara Tıp mezunuyum. 1995 Cornell İmmünoloji Programı mezunuyum. Dolayısıyla hem doktorum hem de doktoralıyım. Böyle olunca hem temel biyoloji ve tıbbi deneyler yapıyoruz hem de kliniğe uygulanabilir deneyler yapıyoruz. Bu ilk gruptaki deneylerin başında da kanserlerin bir kısmında hangi dokudan kaynaklanırlarsa kaynaklansınlar, DNA metilasyonu dediğimiz parametrede değişiklikler oluyor. Bu parametrenin neden değiştiğini çözmeye çalışıyoruz moleküler olarak. Ve son olarak bulduklarımızda bunun bir epitelden mezenkimale geçiş ya da aksine mezenkimalden epitele geçişle ilişkili olabileceğini gösteriyor. Diğer grup yaptığımız çalışma da şu an klinisyenlerin ve dolayısıyla hastaların yararlanabileceği tür araştırmalar. Mesela kanserin erken teşhisini yapmaya çalışıyoruz ya da hangi kanserli hastanın hangi ilaçtan faydalanabileceğini tespit etmeye çalışıyoruz ya da bir kanserin gidişatının nasıl olacağını tespit etmeye çalışıyoruz ve bunların hepsini temel olarak tümördeki gen ifade değişikliği, mRNA değişikliği temelinde yapmaya çalışıyoruz. Ben Doktor Murat Alper Cevher. 1997 yılından beri New York'taydım. Lise, üniversite ve doktoramı tamamladıktan sonra postdocumu 2010-2015 yılları arasında Rockefeller Üniversitesi'nde Robert Reuter Laboratuvarı'nda yaptım. Doktora ve postdoc çalışmalarım gen regülasyonunda mekanistik karakterizasyonlar üzerineydi. 1 Eylül 2015 itibarı ile Bilkent Üniversitesi'nde kendi laboratuvarımda transkripsiyon mekanizmasının karakterizasyonu üzerine çalışmalarımıza başladık. Bu mekanizmadaki en önemli koaktivatör olan mediator protein kompleksi üzerine çalışıyoruz. Bu kompleks
2 megadalton ve 30 alt birimden oluşuyor ve protein kodlayan bütün genlerin regülasyonunda önemli rol oynuyor. Kritik fonksiyonlarından biri genel transkripsiyon proteinleriyle aktivatörleri bir araya getirmesidir. Bu aşamada medyatörün farklı alt birimleri farklı aktivatörlerle bağlanıyor ve bu regülasyonda seçicilik sağlayabiliyor. Sistematik çalışmaların yapılamaması sebebiyle mediator protein kompleksinin aktivatöre bağlanıp o hedef genlerinin aktivasyonunda seçici olarak nasıl bir rol aldığı tam olarak bilinmiyor ve büyük bir eksiklik. Mekanistik olarak bu olayı aydınlatabilmemiz için şu an mediator kompleksini multibag baculovirus sistemi kullanarak böcek hücrelerinde sentezlemeye çalışıyoruz. Ve bu sayede meme kanseri olmak üzere birçok hastalığın yayılmasını engellemeye çalışacağız. İsmim Ebru Erbay. 2010 yılından beri Bilkent Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünde hoca olarak çalışıyorum. Ankara Tıp Fakültesinden mezun oldum. University of Illinois'te moleküler biyoloji doktoramı tamamladım ve Harvard Üniversitesi'ne doktora sonrası çalışmalarımı yaptım. Şu anda Bilkent Üniversitesi'nde büyük bir araştırma grubunu yönetiyorum. 4 doktora öğrencisi, 5 doktora sonrası uzman ve bir araştırma görevlisiyle birlikte damar sertliği ve kalp krizi tedavisinde çığır açacak yeni moleküler hedeflerin peşindeyiz. Laboratuvarımda öğrenci ve uzman yetiştirmeye çok önem veriyorum. Bahsedeceğim çalışmalarda gösterdikleri özveri, idealizm ve bilimsel katkıları ile öğrencilerimizin başarılarımızda rolü çok büyüktür. Laboratuvarımızdan mezunların Avrupa ve Amerika'nın en iyi üniversitelerinde doktora ve hatta Türkiye'de öğretim üyesi olarak görev aldıklarını ve bilime eşsiz katkılarda bulunduklarından dolayı kıvanç duyuyorum. Günümüzde obezite, şeker ve kalp hastalığının beraber seyrettiğini görüyoruz. Türkiye'de kalp damar hastalıklarının ölümlerin %40'ına tekabül ettiğini biliyoruz. Projelerimizde obezite ve diyabetin damar sertliğinin gelişmesine hangi mekanizmalar üzerinden katkı yaptığını sorguluyoruz. Besin fazlası hücre içinde anabolik ve katabolik organellerde strese neden olur. Bu stres sinyallerinin iletimini ve hücrede yarattığı tahribatı detaylı olarak inceliyoruz. Son olarak Avrupa Birliği'nin yılda 100 kadar yaşam bilinci genç insana verdiği ERC başlangıç düzeyi araştırma ödülü bizleri çok heyecanlandıran yeni projemize başlamamıza sebep oldu. Endoplazmik retikülüm stresinin sonucunda ortaya çıkan protein kodlamayan, eskiden çöp olarak bilinen RNA moleküllerinin damar sertliğindeki rollerini araştırmaktayız. Bu çalışmalarımızın sonuçları Türkiye'de kodlanmayan RNA bazlı ilaçların metabolik hastalıklar için geliştirilmesine imkan tanıyabilir. Ben İhsan Gürsel. Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümüne 2005 yılının sonunda katıldım. Bizim evrensel bilime katkımız doğal bağışıklık alanındadır. Çalışmalarımız temelde 2 ana konu üzerine yoğunlaşmıştır. Birincisinde bakteri ve virüslerin yani mikrobiyal dünyanın DNA'sının immün sistem üzerine uyarıcı etkilerini aramaktayız. Diğer aşamada ise memeli DNA'sının kromozomunun ucunda bulunan özellikle telomerik uçların sekansları ile immün sistem hücrelerini baskılayabildiğimizi gösterdik. Bu 2 ayrı DNA'yı aşıların geliştirilmesinden, antikanser uygulamalardan veya yeni alerjiye karşı ilaçlar geliştirmesinden ya da baskılayıcı DNA dediğimiz telomerik uçları da otoimmün veya otoinflamatuar hastalıkların önlenmesi yönünde aday ilaçlar olarak geliştirmekteyiz. Bu çalışmalarımız moleküler, hücresel ve model hayvan sistemlerinde devam etmektedir. Merhaba, benim ismim Tayfun Özçelik. Bilim yolculuğum 1980 yılında İstanbul Üniversitesi'nde başladı. Daha sonra ilk 15 yılında Yale, Stanford ve Münih Üniversitelerinde devam etti. Son 20 yıldır da Bilkent Üniversitesi'nde çalışıyorum. Araştırmalarımızın odak noktası insan genomudur. Bu kapsamda kompleks hastalıkların genetik temellerini inceliyoruz. Obezite, Parkinson hastalığı ve esansiyel tremor bugün üzerinde önemli durduğumuz 3 hastalık grubu. Büyük ailelerde bu hastalıkların genlerini bulduktan sonra model organizmalar üzerinde mutasyonlar yaratarak aynı fenotipi oluşturabilir miyiz diye
bakıyoruz ve ilaç hedefi olabilir mi sorusunun yanıtını arıyoruz. Bu araştırmaları tabii kolaborasyonlarla yapıyoruz. Türkiye'de tıp fakülteleri ile, yurt dışında ise Rockefeller Üniversitesi ve University of Washington ile bu araştırmalarımız sürmekte. Lisans ve yüksek lisans öğrenimi ODTÜ ve Sabancı Üniversitesi'nde, doktoramı Almanya'da ve doktora sonrası araştırmalarımı Belçika'da yaptıktan sonra Bilkent Üniversitesi'ne katıldım. Burada hücresel ve hayvansal modelleri kullanarak tümör gelişimini ve yayılımını daha iyi anlamaya çalışıyoruz. Bu nedenle tümör immünolojisi ve mikroçevresi laboratuvarında tümör dokusundaki hücreler arası etkileşimleri ve sinyal yolaklarını inceleyerek kansere daha etkin tedavi olanakları sunmayı hedefliyoruz. Özellikle direkt olarak tümör hücrelerini öldürmeye yönelik tedaviler eninde sonunda dirence yol açacağı için kanseri dolaylı olarak tümör mikroçevresi üzerinden hedefleyen stratejiler daha iyi birer tedavi opsiyonu sunacaktır. Ben Özlem Konu, Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji bölümüne 2002 yılında katıldım. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Biyoloji bölümünden mezunum. Daha sonra Texas Tech Üniversitesi'nde master ve doktoramı tamamladım. Labımızdaki çalışmalar daha çok biyoinformatik içerikli. Genomun içeriği ve dizisini belirleyen ileri teknolojiler sayesinde günümüzde birçok canlının DNA, RNA ve protein dizilerini artık biliyoruz. Bu da bizlere farklı organizmaların ortak genlerini bulmamıza ve bu genlerin işlevleri arasındaki benzerlik ve farklılıkları belirlememize olanak sağlıyor. Öyle ki mutasyona uğramış bir zebra balığı geninin işlevini homolog bir insan geninin restore edebildiğini görüyoruz. Bunun yanında karşılaştırmalı biyoinformatik analizler, hücre içi sinyal yolaklarında ortaya çıkan işlev bozukluklarının hastalıklarla olan ilişkisini ortaya çıkarmamıza da yarıyor. Labımızdaki çalışmalarda zebra balığı ve insan transkriptomlarının işlevsel karşılaştırmasına yoğunlaşıyoruz. Bu sayede kanser gibi hastalıkların gelişmesi ve tedavisinde önemli bazı genlerin işlevlerini belirleyerek binlerce gen arasında öncelikli olanları ortaya çıkarmayı amaçlıyoruz. Ben Işık Yulu, Hacettepe Üniversitesi Biyoloji bölümünden mezun olduktan sonra Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji bölümünde yüksek lisans derecesini tamamladım. Doktorumu İngiltere'de Londra Üniversitesi Imperial College of Science, Technology and Medicine'da moleküler genetik dalında yaptım. Bilimsel araştırmalarımın temeli kanserin, özellikle meme kanserinin başlama ve gelişiminde rol oynayan genlerin tanımlanması, gen ifade profillerinin çıkarılması, bu genlerdeki değişikliklerin tümörün oluşumundaki rolü ve hücrenin işlevinde ne gibi değişikliklere neden olduklarını anlamak üzerinedir. Bu amaca ulaşmak için kanserli hastaların dokuları kullanılarak oluşturulmuş tümör hücre hatlarını ve hasta tümör eş normal doku örneklerini kullanarak gerek biyoinformatik gerekse deneysel olarak bulduğumuz hedef genlerin hücredeki değişikliklerini ve hücredeki moleküler yolların normal işlevlerini nasıl etkilediğini inceliyoruz. İnsan kanseri hücrenin temel biyolojik süreçlerindeki bozukluklardan kaynaklanır. Örneğin epitel hücreden mezenkimal hücreye dönüşümü aslında organizmanın gelişimi döneminde önemli rol oynayan bir süreçtir. Ancak kanserde epitel hücreden mezenkimal hücreye değişim olabilmekte ve hücreler metastaz yolunda ilk adımı atmaktadır. Hedef genlerimizin bu süreçteki katkısını ve rolü üzerinde de araştırmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun yanında hücreler yaşam süreçleri boyunca genlerin ifadesini kontrol eden bölgelerdeki DNA bazlarına metil grupları takarak veya kaldırarak genlerin hücredeki ifadesini değiştirmektedir. Hücrede normal işlev gören ve tümör oluşumunu baskılama görevi yapan genler tümörleşme sürecinde bu epigenetik değişikliğe uğrayabilmektedir. Genlerdeki bu epigenetik değişiklikleri tespit ederek meme kanseri oluşumundaki rollerini inceliyoruz. Çalışmalarımızın ana hedefi elde ettiğimiz bilgiler ile kanserin tanısını kolaylaştıracak yöntemler ve buna bağlı olarak kanserin tedavisine katkıda bulunmaktır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünden 2003 yılında mezun oldum.
Daha sonra doktoramı kanser sistem biyolojisi alanında Heidelberg Üniversitesi ve Alman Kanser Araştırma Merkezi'nde 2008 yılında tamamladım. Buradan sonra Alman Kanser Araştırma Merkezi'nde araştırma grup lideri ve Texas Üniversitesi MD Anderson Kanser Merkezi'nde araştırmacı öğretim üyesi olarak çalıştım. Eylül 2013'ten bu yana Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünde öğretim üyesi olarak çalışıyorum. Araştırma konularım kanserden ölüm nedenlerinin %90'ını oluşturan ilaç direncinin ve metastazın sistem seviyesinde incelenmesi üzerine yoğunlaşmış durumda. Kanser sistem biyolojisi, kanser moleküler biyolojisini genomik, proteomik, biyoinformatik ve tıbbi onkoloji ile entegre ettiğimiz disiplinler arası bir çalışma alanı. Bilkent'teki laboratuvarımda kanser hücre hatlarını, fare modellerini ve kanser hastalarından alınmış dokuları yeni nesil dizileme ile karakterize ettikten sonra gen etkileşim ağlarını çıkarıp ilaç direncini kırabilecek ya da metastaz önleyebilecek yeni ilaç hedefleri belirliyoruz. Bunun yanında diğer önemli bir odak noktamız da kanser hücrelerinde kodlanmayan RNA'lar ile proteinlerin nasıl etkileştiğini belirlemek. Şu an devam eden projelerimiz hem Avrupa'dan aldığımız prestijli fonlarla hem de Türkiye'den aldığımız fonlarla destekleniyor.